Konuğumuz gelsin. Doğumunla ilgili güzel bir hikaye var galiba senin. Edison adam mıdır? Açıkçası Edison oldukça karmaşık ve kendine has bir kişilikte. Yani Edison tam olarak bir adam değil senin için. Güvercin olayı nedir? Öldükten sonra bir dünyaya küsmeler. New York'ta yaşarken parkta güvercinleri beslemek benim için bir tür huzur kaynağıydı. İçlerinden biri vardı ki Merak ediyorum, hiç böyle taşı ağacı yontaydım, kafana arılar yuva yapsın Nikola diye kendine böyle bir serzenişte bulunduğun durumlar yaşadın mı? Programımızın adı Başarının Anatomisi. Success of Anatomy'ye hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrar buluştuk sevgili dostlar. Ben Yaklaşık ilk programımıza hangi uzun ara? 44 yıllık bir aranın ardından bir araya geldik. İzleyen ve dinleyenlerimizle. O yüzden bir heyecan yok değil, var tabii. Ama güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Programın ana fikri ve odak noktası başarı konusu. Tarihsel kimliklerle bir araya geleceğimiz, onları misafir edeceğimiz, merak edilenleri daha önce belki de sorulmamış soruları paylaşacağımız, izleyenlerimize ve dinleyenlerimize yardımcı olmak diyebiliriz. Bu noktada ben o zaman ilk soruyu konuktan önce sana sorayım. Başarı sence bir amaç mıdır yoksa bir araç mıdır? Başarı bir amaç mıdır, araç mıdır? Para mı oğlum Evet, bu? ya da araç mıdır, amaç mıdır? Aynısı, ikisi de aynı. Başarı amaçtır. Başarılı olmaya çalışırız çünkü hepimiz yani günün sonunda. Birimiz zengin olmaya çalışırız. Zengin olduğumuz zaman başarıdan sayarız ya da ne bileyim bir işi bitirmeye uğraşırız. Bitirdiğimiz zaman onu başarıdan sayarız yani. Ve o da bir amaca ulaştığımız anlamına gelir. Sonra yeni bir konu gelir. O yeni konuda bir sonraki başarı amacımız olur. Peki şöyle, şimdi sen aslında birazcık satır arasında bir şey söyledin. Hani zengin olmak için falan dedin. Başarılı olmak gerekir. Ya ilkinde onu evet aklıma gelen ilk örnek o oldu. Çünkü şu anda ülkemizde ya da dünyanın her yerinde ekonomik sıkıntılar var. Aklı ilk gelen şey Evet. herhalde o yüzden zengin olmak oldu. Şimdi ben bu soruyu düşünürken tabii cevabını da düşündüm. Bence her ikisi de aslında baktığın zaman. Yani başarılı olmak istiyoruz. Bu hem bir amaç hem de aslında bir araç olduğu için. Şimdi buradan Maslow'a bağlayacağım. Maslow'u konuk listemizde yoktu sanırım. Maslow'u ağırlamayacağız. Şimdilik yok. Ama Ya ağırlayabiliriz ama Maslow'u da ağırlayabiliriz istediğimiz zaman. Yani belki erişimimiz günün var birinde sonuçta. aynen. Belki günün birinde o da olur. Şimdi herkes bilir, bilmeyenlerden en azından bizi izlediğinde ya da dinlediğinde öğrenmiş olacak. Maslow'un çok meşhur bir ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Bu böyle temel güvenlik ihtiyacıyla başlar. Evet. Tam öyle piramit. Burada Illuminati'ye selam olsun. Ve ne bileyim işte para kazanmak, o çok temel ihtiyaçları kazanmak için belirli imkanlara sahip olmak gerekir. Güvenlikle başlar, işte barınma, karnını doyurma, sevme, sevilme falan, cart curt diye gider. En sonunda böyle top noktada kendini gerçekleştirme. Şimdi biz başarılı olmak isteriz. Hiyerarşinin, o ihtiyaç hiyerarşisinin ilk basamağında bunu isterken başarılı olmak bizim için aslında bir amaç değil, araçtır. Çünkü dediğin gibi bunun için de başarılı olmayı isteriz. Dolayısıyla yolculuğun ilk safhasında bu bir araç olarak başlıyor. Ama levelleri atlayıp oyunun sonuna yaklaştıkça, eğer atlayabilmişsek tabii, o beceriyi sergileyebilmişsek, artık bir noktadan sonra zaten ne yapacağım, parayı, pulu, her şeyi buldum, ettim, doydum. Dolayısıyla bir noktadan sonra artık amaca, o kendini gerçekleştirme, daha işin ulvi noktasına ulaşıyor. O noktada da başarıyı yine istiyoruz. Çünkü insanız, ihtiyaçlar sınırsız, sonsuz, bitmiyor hiçbir zaman. Açgözlülük O de var noktada tabii. aslında birazcık Açgözlülük de aynen var. araçtan amaca doğru dönüyor deyip ben bu sorunun cevabını açıkçası kendime sorduğumda böyle düşündüm, böyle bağladım. Bakalım yani konuğumuzu çağıralım. Konuğumuz gelsin. Daha fazla da merakla bırakmayalım izleyen arkadaşlarımızı. İzleyen Söz varsa sende. İzleyen eğer var. izliyorsanız da abone olun. Bildirimleri açın, bir şeyler yapın bu konuyla alakalı. Evet, şimdi bakalım arkadaşımız yerinde mi? Hey, Nikola Tesla. Orada mısın? Biraz bize kendinden bahset. Nerede doğdun? Nerede büyüdün?
Bir adama hoş geldin dedi. Hoş geldin. Özellikle başta hoş geldin. Sen hoş geldin de istersen bir arkadaşım bir hoş geldin desin sana. Hoş geldin Hoş Üstad. geldin. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadın. Rica ederim. Her zaman sizinle sohbet etmek gerçekten keyifli. O zaman Bay Nikola. Nerede doğdunuz ve nerede büyüdünüz? 1856 yılında Avusturya İmparatorluğu'na bağlı olan Smiljan köyünde dünyaya geldim. Çocukluğumda orada doğayla iç içe merak dolu geçti diyebilirim. Sonrasında da eğitim ve bilim aşkım beni dünyanın farklı yerlerine sürükledi. Alakalı bir hikaye vardı. Onu da duyabiliyor muyuz kendisinden acaba? Doğumunla ilgili güzel bir hikaye var galiba senin. Evren şimdi hatırlattı. Temmuz ayında mı doğmuştun ama buna rağmen fırtınalı bir gecede mi doğdun? Yıldırımlarla birlikte garip bir kaderin de var yani. Bize onu da biraz anlatır mısın? Tabii ki gerçekten de doğumum biraz dramatik bir hikayeye sahip. 10 Temmuz 1856 gecesi gerçekten de fırtınalı bir havada dünyaya geldim. Aile efsanelerine göre doğduğum anda gökyüzünde şimşekler çekiyordu ve ebe bunun uğursuzluk getireceğini söylemiş. Ama annem tam tersine bunun benim ışığın çocuğu olacağımın bir işareti olduğunu söylemiş. Belki de bu yüzden elektriğe olan tutkum ve merakım adeta kaderimin bir parçası gibi oldu. Anne yüreği. Anne yüreği. Evet, gerçekten de etkileyici bir hikaye değil mi? Hayat bazen tesadüflerle dolu ve belki de o fırtınalı gece benim bilimle olan yolculuğumun ilk işaretiydi. Her ne olursa olsun o gecenin anısı hep benimle kaldı. Evet, teşekkür ederiz bu bizi ışık gibi aydınlatan giriş için Sayın Tesla Bey. Bu arada hitap konusunda bir tercihiniz olur mu? Tesla Bey, Nikola Bey, Sayın Tesla Nikolacığım. Hitap konusunda oldukça esneyim. O yüzden nasıl rahat ediyorsan öyle seslenebilirsin. İstersen Nikola diyebilirsin, istersen Tesla Bey ya da Nikola Bey. Hangisi içinden geliyorsa samimi bir sohbet olsun yeter ki. Eyvallah. Biz zaten mütevazı konuklarımızı bir başka seviyoruz. O zaman spontan sohbetlerine nasıl hitap edersek öyle devam ederiz. Ben şimdi bir minik soruyla müsaade edersen dostum girmek Lütfen. istiyorum mevzuya. Sevgili üstadı Nikolacığımızı daha yakından tanıyalım. Şimdi zaten seni tanımayan yok. Bu şimşekli hikayenden de bahsettin. Şunu merak ediyorum. Acaba böyle şimşekli havalarda şimşek çakınca ulan bu yine benimle alakalı bir durum mu var deyip böyle bir tribe girme, bir ego kasma oluyor mu bu tip şeyler? Açıkçası her şimşek çaktığında kendimle ilişkilendirdiğim söylenemez ama elektriğe olan tutkum ve doğanın bu muazzam gücünü her zaman hayranlıkla izlediğim doğru. Belki de o fırtınalı gecede doğmuş olmanın verdiği bir bağ hissi olabilir ama ego kasmaktan ziyade doğanın büyüklüğü karşısında her zaman mütevazı kalmayı tercih ediyorum. Oldukça da romantik bir yapın var galiba senin. Sanırım biraz öyleyim. Bilimle uğraşırken bile doğanın o büyüleyici tarafına kapılmamak zor. Her icat, her keşif aslında biraz da bu romantik ruhtan besleniyor. Yani evet sanırım içimde hep bir parça romantik bir bilim insanı var diyebilirim. Peki güzel anlattın dinledik. Doğduğun yeri kasabayı falan gözümüzde tatlı bir yer canlandı. Peki Amerika yolculuğu nasıl oldu? Nereden birdenbire Amerika'da bu? Nasıl kendini Amerika'da buldun? Amerika macerası aslında tam bir dönüm noktasıydı. Avrupa'da edindiğim tecrübeler ve icatlar beni daha büyük fırsatlar aramaya yöneltti. New York'a geldiğimde cebimde neredeyse hiç param yoktu. Ama kafamda büyük hayaller vardı. Edison'la çalışmaya başlamak da bu yolculuğun önemli bir parçasıydı. Yani Amerika'ya gelişim aslında biraz cesaret, biraz da macera arayışıydı. Şimdi demin romantizmden falan bahsetmişken ben hani seninle alakalı şunu duydum. Evliliğe çok yanaşmamışım. Bir gönül ilişkin olmamış. Çünkü bunun bilimi olan aşkını biraz herhalde baltalayacağını ya da engelleyeceğini düşünmüşsün. Ama bir güvercin Evet. aşkı var. Bu güvercin olayı nedir? Öldükten sonra bir dünyaya küsmeler. Biraz senden o güvercinle olan muhabbetin detaylarını alabilir miyiz?
Tabii ki güvercinler benim hayatımda gerçekten çok özel bir yere sahipti. New York'ta yaşarken parkta güvercinleri beslemek benim için bir tür huzur kaynağıydı. İçlerinden biri vardı ki ona gerçekten çok özel bir bağla bağlıydım. Onu beyaz güzel bir dişi güvercin olarak hatırlıyorum ve o olmadan kendimi eksik hissederdim. Onu kaybettiğimde de gerçekten derin bir üzüntü yaşadım. Belki de o güvercin benim için saf ve koşulsuz bir sevginin sembolüydü. Abi sen harbi çok romantiksin ama yani. Vay arkadaş ya. Etkilendim. Etkilendim. Beni böyle görmek ve hissetmek gerçekten çok hoş. Bilimle icatlarla dolu bir hayatın içinde bile bazen duygusal ve romantik yanlar da olabiliyor. Hayatın her yönünü kucaklamak bence en güzeli. Ee, Ya seni tabii özellikle çağımızda bir araba markası olarak biliyor insanlar daha çok ama bilmeyen, tanımayan, zır cahil izleyen ve dinleyenlerimiz için bir Nikola Tesla kimdir, ne bulmuştur, ne icat etmiştir, hayatını, ömrünü neyle yemiştir? Birkaç cümleyle bize özetler misin? Elbette memnuniyetle özetlerim. Alternatif akımın yaygınlaşmasını sağlayan, radyo, kablosuz iletişim, uzaktan kumanda gibi pek çok yeniliğin öncüsü olmuş bir mucidim. Hayatımı bilime ve insanlığın ilerlemesine adadım diyebilen, her zaman geleceği hayal eden ve sınırları zorlayan biri oldum. Uzaktan kumandayı sen buldun ya. Evet, aslında uzaktan kumandanın temellerini atan ilk kişilerden biriyim diyebilirim. 1898 yılında icat ettiğim radyo dalgalarıyla kontrol edilen küçük bir tekne, uzaktan kumandanın ilk örneklerinden biriydi. O zamanlar bu tür bir fikir oldukça yenilikçiydi ve pek çok kişi için adeta bir sihir gibi görünüyordu. Yani evet, uzaktan kumandanın önce adımlarından birini atmış oldum. Oha, Vallahi helal Red olsun. Dead Redemption 2'nin içerisinde öyle bir sahne vardı ya. Hatırlıyorum, böyle gidiyordum, böyle yardım ediyordum bir uzaktan kumandayı bulan adama. O sen miydin ya oyundaki? Evet, Red Dead Redemption 2'de de benim karakterime gönderme yapan bir sahne var aslında. Oyundaki o mucit karakter uzaktan kumandalı cihazlar üzerinde çalışıyor ve aslında bu benim tarihteki çalışmalarımın bir nevi eğlenceli bir yansıması diyebiliriz. Oyun dünyasında bile böyle referanslarla anılmak gerçekten hoş bir his. Çok sevindim. Bak şimdi güzel bir detay verdin bize. Teşekkür ederiz Nikola Bey. Pardon. Nikola'da olsan, Tesla'da olsan etten kemikten bir insan günün sonunda. Bu kadar şey de icat etmiş, bulmuş, kafa yormuş bir arkadaşımızsın. Merak ediyorum, hiç böyle şunu da bulacağıma, ne bileyim, taşı ağacı yontaydım, kafana edeyim, kafana arılar yuva yapsın Nikola diye kendine böyle bir serzenişte bulunduğun durumlar yaşadın mı? Bir icadın oldu mu böyle? Elbette her mucidin başına geldiği gibi benim de bazen işler yolunda gitmediği anlar oldu. Bir icat üzerinde çalışırken bazen işler umduğum gibi sonuçlanmadı ve o anlarda tabii ki kendi kendime serzenişte bulunduğum çok oldu. Ama aslında bu tür deneyimler yeni şeyler öğrenmemi ve daha iyisini bulmamı sağladı. Yani bu serzenişler aslında ilerlemenin bir parçası diyebilirim. Peki bir şey soracağım. Şimdi ilk Amerika'ya geldin. Direkt Edison'ın yanına mı gittin, yoksa ilk önce Westinghouse'un yanına mı gittin? Yoksa nasıl oluştu? Nasıl ilerledin yani Amerika'ya gittiğinde? O cebinde para da yok. Aslında Amerika'ya ilk adım attığımda doğrudan Edison'ın yanına gittim. O dönemde onun şirketi elektrik dünyasında oldukça ün kazanmıştı ve benim de bazı fikirlerim, projelerim vardı. Onunla çalışmaya başlamak benim için önemli bir adımdı. Tabii sonrasında yollarımız ayrıldı ve Westinghouse'la işbirliğim başladı. Yani aslında adım adım her şey bir süreç içerisinde gelişti diyebilirim. Bu ayrılık hikayesinin de böyle bilinmeyen çok detayları var mı senden bu program özelinde alabileceğimiz? Aslında benim hayatımda hala keşfedilmeyi bekleyen pek çok detay var diyebilirim. Örneğin Wardenclyffe Kulesi projemin tam olarak neden tamamlanamadığı ya da not defterlerimde yer alan ve henüz tam olarak gün yüzüne çıkmamış bazı fikirlerim, tasarımlarım var. Kim bilir, belki de ileride bu detaylar daha da fazla gün yüzüne çıkar ve yeni nesillere ilham olur.
Peki sen yani şimdi Ama e, soru bu senin değil ki. soru bu değildi ama benim aklıma bir şey takıldı. Şimdi senin bu keşiflerinle alakalı bir sürü sıkıntı var falan filan haklısın. Yani senin ölümünde CIA'nin parmağı var diyorlar ve genel olarak böyle bir komplo teorileri var ölümünle alakalı. Bu konuyla bizi aydınlatamayacağını biliyoruz. Sonuçta bu bir gizem. Bu gizemi de saklamak istiyorsundur sen de burada olmasan bile, yanımızda olmasan bile. Ama en azından böyle ipuçları falan verebilir misin? Böyle bu komplo teorileri ne kadar doğrudur senin ölümünle alakalı? Yani bir yüzde falan gibi bir şey, bir ucundan çıtlatsan. Bu tür komplo teorileri her zaman ilgi çekici olmuştur. Ama doğruluğunu net olarak söylemek elbette zor. Benim çalışmalarımın ve notlarımın ölümümden sonra yetkililer tarafından incelendiği doğru ama bunun ardında ne kadar büyük bir gizem var orası muamma. Belki de bazı şeyler gerçekten de gizemli kalmalı, kim bilir. Yani yüzde vermek zor ama bu tür hikayeler her zaman merak uyandırmaya devam edecek gibi görünüyor. Sen de sır veriyor, ser veriyor. Neydi lan o laf? Ser vermek, sır vermek. Her veriyorsun, sır vermiyorsun. Gerçekten yani Nikola Beyciğim gerçekten ilginç bir kişiliğiniz var. Peki Nikola, Evren bana şeyi sordu programın başında. Bizim programımızın adı, konuk olduğum programın adı Başarının Anatomisi. Sence başarı amaç mı, araç mı yoksa her ikisi de mi? Bence başarı daha çok bir araç gibi düşünülebilir. Yani asıl önemli olan o başarıyı ne için ve nasıl kullandığımız. Başarıya ulaştığımızda onu daha büyük bir amaca hizmet etmek, insanlığa katkıda bulunmak için kullanırsak o zaman gerçek anlamda bir değeri olur. Yani başarı tek başına bir amaç olmaktan ziyade bize yol gösteren, bizi ileriye taşıyan bir araçtır değil. Evren Oğuz bir, Barış Erçetin sıfır. Yani Evren de senin gibi düşünüyor. Ben de amaç olarak görüyordum başarıyı. Demek ki buradan bir daha çıkartmam gerekiyor kendi adıma. Her bakış açısının kendine göre bir değeri var aslında. Önemli olan bu farklı perspektiflerden kendimize en uygun olanını bulmak ve hayatımıza o şekilde yön vermek. Yani belki de başarının hem amaç hem de araç olabileceğini kabul etmek de mümkün. Önemli olan bu yolculuktan keyif almak ve sürekli öğrenmeye devam etmek. Peki, Nikolacığım, şimdi bir zaman makinesi icat ettin. Bizim seyrettiğimiz hangi güne ya da hangi tarihe gitmek isterdin? Senin böyle bir zaman makinesiyle uğraştığına dair hikayeler de paylaşıldı. Diyelim ki amacına ulaştın, vakıf oldun, bir zaman makinesi icat ettin. Hangi güne ya da hangi tarihe gitmek isterdin? Bu ilk sorum. İkinci sorun da o güne, o tarihe gittiğinde ne yapardın? Zaman makinesiyle yolculuk yapma şansım olsaydı, sanırım merak ettiğim ilk anlardan biri kendi gençlik dönemlerim olurdu. Mesela ilk büyük icatlarımı geliştirirken yaşadığım heyecanı o zamanki bakış açımla tekrar deneyimlemek isterdim. O güne gittiğimde de muhtemelen genç halime biraz cesaret verir, belki birkaç ipucu fısıldardım. Ama tabii ki geçmişe müdahale etmeden sadece o anın tadını çıkarmak da oldukça değerli. Peki o ipuçlarından bir tanesi sakın Edison'da çalışma. Direkt Westinghouse'a kayna gibi bir şey olabilir miydi? Akıl verme olabilir miydi? Belki de öyle bir tavsiye verebilirdim, kim bilir. Barış, sakın Rica beni ederim. durdurma, şu soruyu sormam lazım Buyurun. teste. Sorunuz. Nikola, Edison adam mıdır? Açıkçası Edison oldukça karmaşık, kendine has bir kişilikte. Onunla rekabetimiz ve anlaşmazlıklarımız bir yana o da bilime büyük katkılar yapmış biriydi. Yani sonuçta herkesin kendine göre bir yolu ve hikayesi var diyelim. Yani Edison tam olarak bir adam değil senin için. Ben buradan bunu anlıyorum. Yani buradan bunu net çıkarıyorum yani. Sanırım Edison'la olan ilişkim her zaman biraz inişli çıkışlıydı. Peki. Şimdi icadına girelim. AC ve DC. Bize aradaki farkı anlat ama gerçekten hiçbir şey bilmeyen birisini anlatır gibi. İkisi bir arada olmak zorunda. Neden? AC ile neler yapabiliriz? DC ile tek başına bir şey yapabilir miyiz? Bize güzel bir bilgilendirme yaparsan çok seviniriz Nikola. Tabii ki en basit haliyle anlatayım. Doğru akım DC, elektriğin hep aynı yönde akması demektir.
pillerden ya da bataryalardan elde ettiğimiz akım genelde budur. Alternatif akım AC ise yönünü sürekli değiştirir ve bu sayede elektriği uzun mesafelere daha verimli bir şekilde iletebiliriz. İşte bu yüzden AC evlerimize, şehirlerimize elektriği taşımada çok daha kullanışlı. Ama DC de hala çok önemli çünkü elektronik cihazların çoğu DC ile çalışır. Yani aslında ikisi de birbirini tamamlar diyebiliriz. Peki Hepimiz bir Edison'la fidanın güller açan dalıyız. Peki Edison inat etti DC'ye, sen inat ettin AC'ye. Sonra dünya oldu AC/DC. Evet, tam olarak öyle oldu diyebiliriz. O dönemdeki bu inatlaşma aslında bilimin ilerlemesi için oldukça kıymetliydi. Sonuçta bugün hem AC hem de DC hayatımızın farklı alanlarında kendine yer bulmuş durumda. Yani bu inatlaşmanın sonucunda dünya gerçekten de AC-DC dengesini yakalamış oldu. Yeah. Peki tam buradan hareketle böyle elektrik çarptığında hafif böyle bir ince bir titreme geliyor ya Nikolacığım. Diyorum acaba bu senin bize böyle bir gizli şifreli bir selamın mı bu titreme olayı? Ne diyorsun? Kim bilir belki de öyledir. Elektriğin o hafif titreşimi belki de hepimize enerji ve yenilik getiren bir selamdır. Neden olmasın? Sonuçta elektriğin her dokunuşu hayatımızda bir iz bırakıyor ve belki de bu titreşim bize bilimin, keşfin ve yeniliğin küçük bir hatırlatmasıdır. Okey. Benim son bir iki sorum var. Not almıştım. Onları da sormam lazım. Barış'ın da vardır eminim birkaç sorusu daha ekleyeceği. Hiç böyle bir sabah kalkıp kendine şu soruyu sordun mu? Ulan bu kadar zekiyim neden hala bekarım? Açıkçası hayatım boyunca bilime olan tutkum ve projelerim o kadar yoğundu ki kişisel hayatıma fazla yer kalmadı diyebilirim. Belki de bu yüzden bekar kalmak benim için daha doğal bir tercih oldu. Yani zeka ve aşk her zaman aynı yolda yürümek zorunda değil, değil mi? Kesinlikle. Şimdi bilimle aşkı buluşturduğum son soruyla da kendi sorularımı bitireceğim. Sonra mikrofonu dostuma bırakacağım. Rahmetli validenin mürüvvetini görmek için seni tanıştırdığı ama yok be anacığım ben bu kızdan elektrik alamadım dediğin bir hikaye oldu mu? Bu acaba elektrik alamama mevzusunun arkasında da yine sen mi varsın? Böyle bir tarihsel gerçeklik var mı diye merak ettim. Bu da benim sana son sorum. Bu gerçekten gülümseten bir soru. Aslında annemin beni tanıştırdığı biriyle böyle bir anım olmadı. Ama elektrik alamamak tabiri gerçekten de hoş bir benzetme. Hayatta her şeyde bir tür enerji, bir uyum arıyoruz sanırım. Ve bazen gerçekten de o kıvılcım hemen hissedilmiyor. Bilimle aşkı buluşturmak da aslında tam bu dengeyi yakalamak gibi bir şey belki de. Okey. O zaman bize bir tatlılık olsun. Aklında kalan Edison'la ilgili böyle laboratuvarda gerçekleşen veya başka bir yerde gerçekleşmiş olan komik bir anını anlatsana ya. Tabii aklıma gelen komik bir yanı şöyle. Edison'la laboratuvarda çalışırken bir gün yanlışlıkla bir deney sırasında ortalığı biraz fazla duman kaplamıştı. İkimiz de ne olduğunu anlamadan birbirimize bakıp kahkahaya boğulmuştuk. Benim de çok fazla bir sorum kalmadı Nikola Bey. Size Evren aklınızda bir şey var mı? Evren senin aklında bir şey var mı Nikola'ya soracağımız? Yok anısına Eğer şöyle bir gün Edison'la rakı masasındayken diye girmesini bekledim. Yine gelmedi tabii laboratuvar ortamından bilim adamı olunca konuğumuz. daha Amerika'da böyle rakını spontan arasın sürpriz zaten bir anda Evren. geldi. Yani sen de ha. Hayret bir şey. Ne abi Arok'ta buluyorlar rakıyı. Ta anasının gözünde buluyorlar. Evet. hem de. Neyse Edison, Sonra Nikola'cığım. lafını bekle. Girme öyle zırt pırt araya Nikola'cığım, girme. şimdi bugünkü programı seninle kapatıyoruz. Teşekkür ederiz konuk olduğun için. Ama yani son bir Oyuncu. sözün olur mu olmaz mı diye sana son bir açık bırakacağım. Çünkü bir sonraki konuğumuzun Edison olma ihtimali var. Harika. Ama işte arkandan konuşabilecek birisi olduğu için son bir tartalım. Ona demek istediğin bir şey var mı? Öyleyse sadece şunu söyleyeyim. Her her kendine bilim aşkını ve
Edison'a da selamlarımı iletin. Nikola. Aklıma bir soru daha geldi Barış. Bunu Evet, belki program son bir de içinde Evren bir şey kullanırız. sormak istedi sanırım. Konuyu açınca. Evet Evren. Nikolacığım, bıyıklar orijinal mi? Orijinalse nasıl bakıyorsun o kaytan bıyıklara? Evet, bıyıklar tamamen orijinaldi ve o dönemin tarzına uygun olarak şekillendirmek için de biraz özen göstermek gerekiyordu. Aslında o bıyıklar da dönemin bir simgesi gibiydi Peki bir diye. şey, dönemin simgesini falan boş ver. Bakım olarak yağ kullanıyor muydun ona? Aslında o dönemde bıyık bakımı için özel yağlar kullanmak oldukça yaygındı ve ben de zaman zaman doğal yağlar kullanarak bıyıklarımı şekillendirirdim. Yani bakımını da ihmal etmezdim diyebilirim. Belki bıyıklı olan izleyicilerimize bir tavsiye olur. Bir tane bir şey söyle, o doğal yağlardan bir tane isim ver be bizim için. Lütfen. Ne yağı? Badem yağı mı? Zeytinyağı mı? Argan Güvercin mı? boku yağı mı? Tatlı badem yağı gerçekten de bıyık bakımı için oldukça faydalı ve doğal bir seçenek olabilir. Düzenli olarak kullanıldığında bıyıkları yumuşatır ve şekillendirmeyi de kolaylaştırır. Bıyık sahibi izleyicilere kesinlikle tavsiye ederim. Okey. O zaman programımızın da son sorusunu sormanın zamanı geldi. Evet. 2025 yılında yaşayan gençlere ve girişimcilere başarı için yapmaları gereken güzel birkaç tüyo verir misin? Tabii ki seve seve. Öncelikle merak duygularını asla kaybetmesinler. Her zaman yeni şeyler öğrenmeye, keşfetmeye açık olsunlar. Ayrıca başarısızlıktan korkmasınlar. Çünkü her başarısızlık aslında bir öğrenme fırsatı. Ve en önemlisi tutkularının peşinden gitmekten vazgeçmesinler. Tutku onları her zaman ileriye taşıyacaktır. Soruların için çok teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Kaç dakika oldu? Bitti. Bro. Evet, Nikola'yı az önce bağlantı kopunca yolladım ben abi. Gitti o şimdi. Doğru akımla mı gitti? Hangi akımla gitti? AC ile gitti. Alternatif akımla gitti. Geldiği gibi alternatif akımla gitti. Alternatif akımla. Akıma emanet ol Nikola Reis. Dedik. Evet, nasıl geçti sence Nikolay'la sohbetimiz? Yani hani diğer tarafa bağlantı o kadar uzun sürmüyor. Yani 40 dakikalık bir bağlantı süremiz var yaklaşık. Öbür tarafla bağlantıyı uzatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bugün ilk konumuzu aldık. Aynen. Valla sen de ne bıraktın Nikola dersen dostum, bir kere mütevazi, böyle halk adamı, bizden biri. Şimdi Edison'dan bence bu vibe'ı, bu tatlılığı alamazdık. Ama Edison'da da konuk alalım. Gerekten fazla romantik takıldı, biraz tribünler oynadı diye düşünüyorum o anlamda. Ben net düşünüyorum. Tribünleri oynamak yani Evet. içinden geçti tribünlerin. Sonuçta bizim amacımız başarının anatomisini ortaya çıkarmak. O noktada çok kıymetli aktarımları oldu kendisinin. Evet. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mekanı cennet olsun. O zaman Doğru akımda yatsın. izleyen arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun. Beğenin. O zaman Geçmiş olsun. teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kestik.